Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdiki konu Allah başka bir put isminden türemiş diye bir film var. YouTube'da. Bu Müslümanla dalga geçiyor. Google'dan araştırmalara göre el ilahtan Allah türemiş diyor. Şeytan ta Adem'den beri hep başka şeylerin ilah olmasını sebebiyet veriyor. Mesela Allah kadar başka bir şey sevmeye, Allah'tan daha çok sevmeye ya da Allah kadar başka şeye itaat etmeye ya da Allah'tan daha çok itaat etmeye sağlıyor. Bu arkadaşın hemen baştan söyleyeyim bunun putunu Google. Google'a tapıyor. Nereden biliyoruz? Araştırma Google'dan geliyor. Ben söyleyeceğim, benimki Allah'tan geliyor. Size söylediğim zaman nasıl oluyor da Allah'tan geliyor? Hak vereceksiniz. İnsanların Cumhuriyet kurulduğundan beri şüpheleri olmuştur. Çünkü kendileri hırsız ve zina yapan oldukları için bunları örtmek için Müslümanlıktan uzaklaştırmışlar. Arapçadan uzaklaşmışlar vesaire vesaire. Ben onlara girecek halim yok. Tarih benim işimdi. Ben 1980 yılından önce münafıktım. Daha önceki filmlerimi izleyenler bilir. Ve acaba insan hiçbir şeye tapmadan yapabilir mi dedikten sonra insanlar nelere tapabilir dedim. İnsanlar az sevdiği, çok sevdiği olabilir diyerek bütün az sevdiğim, çok sevdiğim her şeyi yazdım. Biri bile eksik oldu mu deney oldu. Kim deneyi yapmak istiyorsa kendi az sevdiği, çok sevdiği şeyleri tapma ihtimali olabilecek şeyleri yazması gerekir. Bağlantıda sorun varmış. Kendi az sevdiği, çok sevdiği şeylere örnek olarak vereyim. 1980 yılında benim sevdiklerim çay, sigara, hülya, Atatürk, Özal, Menderes teker teker yazdım. Fenerbahçe, mercimek çorbası hepsini biri bile eksik olduğunu deney oldu. En son Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed ve Allah. Hiçbir şey tapmadan yapabilir mi dedim ya. Kalpten inanan bir iki örnek verdikten sonra hızlı geçeceğim. Ben çaya tapmıyorum, ben çorbaya tapmıyorum, ben Özal'a tapmıyorum. Ben Atatürk'e tapmıyorum. Teker teker dedikten sonra en son biri bile eksik olur deney olmuyor. Kim deney yapmak istiyorsa kendi az sevdiği, çok sevdiği şeyleri yazması lazım. En son ben Hazreti İsa'ya tapmıyorum. Ben Hazreti Musa'ya tapmıyorum. Ben Hazreti Muhammed'e tapmıyorum. Ve kalpten ben Allah'a tapmıyorum deyince şuradan bir sıcaklık geldi, kalbe girdi. Şu gözün önünde alttan üstte perde açıldı. Allah'la beraber neler taptıklarını Allah'a bırakıp neler taptıklarını o zaman farkına aldım. Şimdi söylemediğim bazı şeyleri söyleyeceğim. 3 geceden sonra şüpheli gördüğüm ayetler şüphesizleşti. Bu şüpheli ayetler nasıl şüphesizleşti? Mesela şeriatla ilgili ayetler şüphelerim vardı. Şu şundan bu bundan diyerekten kafama ilham geldi. Ama hadis diyor ki ilham İslam'ın kaynağı olamaz. Fıtratımıza İslam konmasaydı bundan bahsettiği gibi Google'daki el ilahtan yani Allah'tan ay tanrısından gelseydi fikirler fıtrattaki düşünceye kaymaz. Hiçbir putun bu şekilde beynimize bir şey koyabileceğini umuyor musunuz? Bu yalnız ateistler için değil. Ben eş koşan yani itikadi münafıktım. Buna rağmen bu put kırma metodunu yaptım. 1980 yılında hiç din anlatılmadığı için yaptım. İlla put kırma metodunu yapmanız gerekmez. Perde küfre girmeden perde açılabilir mi filmi seyrettiğiniz zaman o perde açılabiliyor. Şüpheli ayetleri, şüphesizleştirilen yazıları, filmleri izlediğiniz mi olay biter. Müşrik bir insanı dine döndürmek için ne yapmak gerekir? Buna da cevap vereceğim.
en çok sevdiği neyse onunla ilgili ayet vasiyetler en az birini inkar eder. O zaman orada yoğunlaşmak gerekir. Şimdi gelelim bu filme. Benim bu anlattıklarımı aklınıza dursun. Bak, Google'dan araştırmaya göre Allah el ilah adlı alternatif kutundan üretilmiştir. Neye dayanıyor? Google'a. Google'ın her dediği doğruysa ben 100.000 tane yalan çıkartırım. Bu adam da Müslüman. Bu kanalı Allah'a şikayet ediyor. Müslümanlar içinde bozuk yok mu? Olabilir. Ama gerçek, samimi Müslümana asla bu şekilde davranamaz. Ben bir önceki filmde de bahsetmiştim. Benimle bunun arasında bir bağ olamaz, kuramaz. Dedem İstiklal Savaşı'na katıldı. Bunun için katılacaksın deseydi emin olun katılmazdı. Ve Hz. Muhammed'in ay tanrısına taptığını iddia ediyor. Diyelim ki doğru. Ay tanrısına tapıyor. Ben Allah'ın ilah olduğunu nereden saptıyorum ve peygamberin neden Resul olduğuna inanıyorum. Ben mi onun dediğine inanıyorum yoksa fıtrattaki din İslamiyet mi inandırdı beni? Peygamberin ağzından çıkması muhtemel olmayan şeyleri söyleyeyim. Yani söylenmeyen bazı hadisleri söyleyeceğim. Oturan kişi karşısında ayakta saygıyla beklemeyin. Birisi karşısında rükûya varmayın. Birisi karşısında secdeye varmayın. Birisi elini öptükten sonra alnına götürmeyin. Peygamberimize efendim diyorlar. Diyor ki efendi demeyin bana. Efendi Allah'tır diyor. Şimdi bir kişi kendisini ya da başka şeyi ilahlaştırmak için böyle bir şeyleri yapabilir. Mümkün mü ya? Ay ilahsa o zaman onunla ilgili belirti olması gerekir. Peki diyelim ki Allah da ilah değil. O zaman yeni bir ilah bulmak gerekir. Çünkü bu kainat sınırsız değil, sınırlıdır. Onun üstünde bir güç bulmak gerekir. O zaman şöyle bir sorun çıkar. Onu o yarattı, o yarattı diye söylemek de yanlış. O ondan oldu, o ondan oldu, o ondan oldu diye sapıkça bir soru sormuşlar Cahide Derin'e. Allah'ı kim yarattı? Şimdi sandalye düşünelim. Sandalyenin arka bacaklarını kestik. Oraya başka bir sandalye sıkıştırdık. Onun arka bacağını kestik. Onun arkasına başka bir sandalye koyduk. Böyle böyle gittik. En son sandalyeyi kim ayakta tutuyor diyemezsin. Ya da lokomotif örneğine bakacak olursak lokomotifteki öndekini en öndekini kim çekiyor diyemezsin. Demek mümkün değildir. Yani Allah'ı kimse yaratmadı. Allah kendindendir. Bu konuyla eş koşan ve put kırma metoduyla ilgisi olmaz diye düşünmeyin. Put kırma metodunu denerseniz ki küfre girme ihtimaliniz %100'dür. Küfre girdiğiniz zaman İslam daha şanslı duruma gelecek. Çünkü Allah'a tapmıyorum diyen insanın daha sonraki aşamalarda ondan daha büyük sevap kazanmak amacıyla daha çok çabalaması, canını ortaya koyması gerektiğini anlayacaktır. Devam edelim. İyi bir uyutucu müzik değil mi? Bunlar kendi uydurmaları. Google'dan aldığı bilgilerle. Bir insan neye itaat ediyorsa, nereden bilgi alıyorsa, onu doğru kabul ediyorsa onun putu odur. Başka bir ilahı da, ateistlerin ilahı da zevklerine ilah ediyor. Başka bir ilahı da itaat ettikleri önderleridir. Bilim putu diyorlardı ya. Buna bilim değil. Şarlatanlık. Bilim bende. Put kırma metodunu yap.
Gör hani konuyu. Ay konusundaki soru şeyler, e, kelimelere cevap olarak Hazreti Adem'den beri başka bir şeylerin ilahlaşması ve Allah'ın gerçek gönderdiği ayetlerin örtmeye çalışmıştır. Şeytan ve avanesi. Şimdi bu çocuğa daha önceki filmde de üzüldüm. Neden? Bunun gittiği yol değil. Bunun çektiği adamlara da üzülüyorum. Bu adam Müslümanlara hep böyle hain yapar, kötü gösterirse de ben ona sadece üzülüyorum. Neden? Cehenneme gidecek onlar. 1400 yıl önce görmemiş de sen nasıl gördün diyor. Bak şimdi. Şimdi Lat, Uzza, Menat'tan bahsedecek. Lat, Uzza, Menat hakkında bir bilgi verin. Lat, Uzza, Menat o dişi putlardı ve acılara gelen insanlara hizmet ediyor. Put nedir? O bir simgedir. Simgenin meydana getirdiği düşüncelere inanmak putperestliktir. Günümüzde de var. Partinin simgeleri var. O simgenin meydana getirdiği düşüncelere inanmak puttur. O putperest değiliz deseler de bu böyledir. Gelelim e, Adem'den beri hep başka şeylerin ilah olmasını sağlamaya çalışan şeytandır. Ya da insandan olma şeytan. İki türlü şeytan. Şeytan cinlerde e, inanmayanlara ya da inanıp Allah'ın yoluna tuzak kuranlara şeytan deniyor. Öbürlerine Müslüman cin deniyor. Benim size tavsiyem gaybi alemle uğraşmayın. İmam Şafii öyle diyor. Kimseye bakmayın. Allah vardır ve birdir. Allah iki olsaydı birinden biri ondan daha büyük olacaktı. Gene ona göre ilah olmuş olacaktı. İki eşit olsaydı biri diğerini götürecekti. Türemiş olması mümkün değil. Şimdi ben ateist olarak gelmedim. Müşriktim, münafıktım, itikadi münafıktım. Nasıl yani? Allah'ın ayet ve sayasıyla bir kısmına inanmıyorum. Kanalından ya da ikinci kanalından şüpheli gördüm ayetler nasıl şüphesizleştiği okursunuz o zaman küfre girmeden hallolur. Küfre girerek put kırma metoduyla girerseniz İslamiyet'e Allah bunun her ayrıntısını size şüphe gördüğünüze uygun açıklamasını gönderiyor. Yani vahiy değil. Allah'ın dini tektir. Allah'ın ilahına ve Resulların peygamberlerin Resulluğuna dayanır. La ilahe illallah Adem ve Resulullah diyebileceğimiz gibi La ilahe illallah İsa Resulullah varsa La ilahe illallah Muhammed Resulullah var. İsa Rab olarak görüldüğü zaman onun yerine başka bir hak gelmiştir. Bunların söylediğini Allah ne diyor biliyor musunuz?
Hani sizin deliliniz? Google mu sizin deliliniz? Google sizin olsa putunuz olur. Hanif dini ne zamandan kalmış? Hazreti İbrahim'den değil. Hazreti İbrahim'den önce vardı. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan. Tutup bunu beğenmeden bu dini geliştireyim, şöyle olsun deme bir şey yok Allah'ın. Tek din var. Allah'ın ilahlığına ve peygamberlerin Resulullah'a dayanır. Had cezalarını da aynı şekilde izah ettim. Had cezalarının olma nedeni Allah'ın ilahlığına ve adına had cezasının konularının insana Allah'tan daha önemli hale gelmemesi için yapılıyor. Ama nefis kanunları nefsi ilahlaştırmak için yapılıyor. 5 senede bir değişmek zorundadır. Bir kere Hanif dini İbrahim'den kalma bir din, Allah lafzı yoktur. Hazreti Adem'den beri Allah vardır ve birdir. Allah lafzı dediğim gibi sadece Hazreti Adem'den değil, ondan önce kuşanlarda ve ondan önce de Hazreti Adem'den beri var. Şeytan hep aynı şeyden geliyor. Ben bir önceki filmde de bahsettim. Bırakın Lat, Uzza, Menat'ı, görünen şeylere tapınıyorlar yani. Suya tapıyorlar. Filmlerde bakın, ben 8 senedir televizyon seyrettim. Belgesellerde sudur bize hayat dediğimiz su puttur. Benim filmlerimi seyrettiniz mi? Put çeşitli sonsuz sayıda olduğunu göreceksiniz. Bu arkadaşın taptığı putlardan biri Google, ikincisi zevkleri, üçüncüsü de itaat ettikleri diğer önderleridir, siyasi önderleridir. Benim bir tek önderim var. O da Allah'ın Resulü. Evet, Allah'tan başka şefaatçi tanıyıp onların illa şefaatini vereceğini zannetmek yanlıştır. Allah dilediğini kimseye şefaat makamı verir. O da Allah'ın dilediği kimselere şefaat edebilir. Mesela Allah'ın Resulü şefaat makamında amcasına şefaat edememiştir. Çünkü çevrem ne der diye la ilahe illallah inanmamıştır. Çevrem ne der deyince ne put olmuş oluyor? Çevre putu. Hep İslamiyet'i yıkmak için inceden ince şeytandan alıyor bu şeyleri, satırları. Peki ben bunları anlatıyorum, ediyorum, ediyorum. Neden anlatıyorum? Allah kendisini arkadan korumaz mı? Korur. Benim için şu önemli. Bilgisi olduğu halde anlatman en büyük günah sahibidir. Ben anlatıyorum. İster inansın, ister inanmasın. Ama bu inanmakla beraber bu arkadaş kendi kendi gibi olanlara sürüklüyor. Nereye? Cehenneme.
cehenneme sürüklediği zaman ben üzülmeyeyim mi? Üzülmeyeyim mi? Söyleyin bana. Bak, Müslümanın imajı onun kafasında bu. Benim ona ne zararım olmuş? Benim fikrim bana, onun fikri ona. Senin dinin sana, benim dinim bana. Benim şeriata inanmam, dört kadına karşı evliliğe inanmam. Bu şüphelerin nasıl gidildiğine dair açıklamam. Nerene, nerene, nerene zarar veriyor? Sen mi Google'dan iyi bileceksin diyerekten son noktayı koyuyoruz. Bunlar Google'a tapıyorlar. Google'ı yaratana değil, Google'ı yücelterek Google'a tapıyorlar. Google'ın hiç mi yanlış yok? Tapmak demek o bir imajdır, simgedir. Onun meydana getirdiği düşüncelere inanmak putperestliktir. Parti bazında da alabilirsin. Parti bazında o simgedir. Simin yeni meydana getirdiği düşüncelere putperestlik denir. Ama Allah'a ve peygambere put diyen kafirdir. Ya da Allah ve peygamber yolunda olan aleme put diyen zındıktır. Diyor ki sen Google'dan daha iyi mi bileceksin? Ben değil. Allah senden daha iyi bilecek. Göreceksin. Galip olan biz olacağız. Mesela o halde Filistin'de olanlara ne diyeceksin? Diyeceksen galiplik yalnız bu dünyada değil. Öbür tarafta. Öbür tarafın galipleri biz olacağız. Şimdi biz garibanız. Biz atılıyoruz, itiliyoruz. 57 defa darp edildim. Aile, evlendiğim ailemin çevresinde. Sesimi soluğumu çıkarmadım. Bir de gelin siz dedim. Vurun, kırın. Çünkü 1978-82 mezunuydum. Onların nasıl bir insan olduklarını, mayasında nefret olduklarını biliyorum. Ben ayrı bir yolda olsalar bile ben ancak onlara üzülüyorum. Onlarda bir nefret halisi var. Ya ben diyorum ki sizin dininiz size, benim dinim bana, benim inancımla uğraşmayın.